Valla durdu ve sonunda başladı. Bundan sonra havalar da artık serinler. Biz geçtiğimiz yıllarda ayın 15'ine geldiğimizde, ki bugün ayın 13'ü, sobayı yakardık. Bugün sadece yağmurun serinliği sebebiyle üstüne bir polar giydim. Dün akşam burada yine tişörtle falan oturuyorduk. Ama bu yağmur artık bize kışın geldiğini, havaların hızlı bir şekilde soğumaya başlayacağının işareti diye düşünüyorum. Gerçi yarın yağış göstermiyor, ondan sonraki gün de göstermiyor ama bu bence Bodrum'a bu sene yağan ilk yağmur diyebiliriz. Bir de geçen sabah bir yağdı, kısa, yaklaşık yarım saat, bir saat süren. Ama çok mutluyum yani, böyle güçlü yağsın, her taraf suya doysun, toprak beslensin, ağaçlarımız beslensin. Gerçekten harika oldu. Şimdi oturup bunun keyfini çıkarmak var biraz. Kahve yapmadım ya, gidip kahvemi yapayım. Bu aralar videolarımla ilgili bir içerik bulmakta oldukça zorlanıyorum. Hani derler ya, neredeyse aklım durdu. Tüm hafta boyunca boş boş ekrana baktım. Defterimi açtım, not alayım diye. Ona da boş boş baktım. Böyle tuhaf bir hafta geçirdim. İşte bu videolar içinde, özellikle bu video içinde böyle dedim ki, madem aklıma bir şey gelmiyor, boş ver dedim, başka şeylerle uğraş. Ben de böyle ufak tefek şeylerle uğraştım. Zeytin kurduk. Efendime söyleyeyim, buranın dekorunu değiştirdik. Bu veranda, bahçe, hatta belki biraz evin içi bile o kış atıllığı dediğimiz dağınıklığa bürünüyor bir anda. Özellikle burada yağıştan korunmak için her şey bir köşeye itiliyor vesaire. Dedim ki bu kış öyle olmasın. Bu kış verandamızı kullanalım. Ve ufak ufak bir şeylere başladık. Öncelikle buranın yerini değiştirdik. Bu işte kılıflar yıkandı, işte minderler bir yerleştirildi falan filan. Bunlarla uğraştık. Bir taraftan da yine kışa girerken artık kurtlanmasın diye zeytinleri topladım. Ve açıkçası bu birkaç tane ağaçtan, 8-10 tane ağacımızdan aşağı yukarı 5-5,5 kilo kadar bir zeytin elde ettik. Onların kurulmasını yaptım. Biz kedilere içeride bakmadığımız için onları genelde verandada ağırlıyoruz, misafir ediyoruz kış boyunca. Ve geçen sene böyle kutulardan onlara yuva yapmıştık, içinde battaniyesi olan falan filan. İdare etmişlerdi ama bu sene biraz daha izole edeyim istedim. O yüzden 2 tane kutunun hazırlanması vardı, onları da tamamladık. Evet, bu da biraz atıl duruyor ama yapacak bir şey yok çünkü koyacak yerimiz yok. Hemen öndeki masayı arkaya aldık. Zira camdan baktığınızda önümüze koyu bir blok olarak duruyordu. Onu biraz geriye alarak önümüzü biraz açtık. Bir de sediri buraya almak güzel oldu çünkü biz ilk bu sediri aldığımızda yine buraya koymuştuk. Burada uzanması da, bir şeyler okuması da, etrafı izlemesi de çok güzel oluyor. Hem aynı zamanda odun falan getirip götürdüğümüz için bu alanın geniş olması iyi. Daha önce masanın burada olması sürekli etrafından dolaştırıyordu bizi. Şimdi direkt al ve odunlarını arka tarafa diz. Daha kolay olacak. Bir de ben burada oturup çalışmayı seviyorum. Laptopumu buraya koyup yine manzarayı seyretmek çok güzel oluyor. Artı burada elektriğe de yakınım. Yani priz ihtiyacım olduğunda şurada priz var ve bu benim için oldukça ideal bir şey. Ben bu düzeni tekrar sevdim. Aynı zamanda hani burada ocakta ateş yaktığında da buranın ısısı burada oturmayı daha kolay kılıyor. Daha güzel kılıyor. Hatta kıyın uzaklaşıyorsun, böyle sandalye uzaklaşıyorsun. Buranın sıcaklığı bayağı iyi oluyor. O yüzden ateşe yakın olmak da beni mutlu ediyor açıkçası. Küçük bir bahçe temizliği de yapıldı. Arkamdaki begonvil komşunun tellerini böyle bir örümcek gibi sarmıştı. Böyle bir ahtapot gibi hatta. Daha telleri zorluyordu. Dolayısıyla bunların temizlenmesi, kesilmesi bir kış temizliği, kış hazırlığı olarak düşünülebilir. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bu sene neredeyse hiç bakmadık buralara. Hatta bizim bostan falan, meyve ağaçları kötü durumda. Onları şöyle bir elden geçirmek gerekiyor. Sonra da dedim ki kendi kendime, madem ben konu bulamıyorum, acaba bir izleyen neyi merak eder? Neyle ilgili bilgi almak ister benden falan diye düşündüm. Sonra şu inşaat seslerini duyduktan sonra geldi aklıma. Acaba biz de bir ev yaptırıyoruz. Selimiye'de hangi durumdayız? Hangi aşamaya geldik? Bununla ilgili bir güncelleme, iyi bir içerik olabilir diye düşündüm ve bugün sizlere Selimiye'deki evimizle ilgili en son hangi noktaya geldik onu anlatmak istiyorum.
nerede kaldık? Oradan devam edelim. En son Marmaris'teydik ve aplikasyon krokimizi aldık ve imar durum belgesi almak üzere belediyeye dilekçemizi vermiştik. Bir hafta 10 gün içinde o belge de geldi. Bu neye yarıyor? En azından Ebru'nun bir proje çizmesine, bir başlangıç yapmasına olanak sağlıyordu. Bu süre zarfında da Ebru'ya çok gidip geldik. İşte onun önerileri, sonra bizim isteklerimiz, hayallerimiz, işte arada revizyonlar vesaire klasik. Ebru projemizi çizmeye başladı. En son geldiğimiz aşama ki bu arada plankote ihtiyacı vardı. Plankotede parselin, arsanın işte eğimini, kod farklarını falan belirliyordu ki Ebru doğru bir şekilde oturtabilsin parsel evi. Bunun için de o su basmanı görünümlü beton yığını kaldırmamız gerekiyordu. Bir inşaat firmasıyla anlaştık ve o alanda temizlendi. Şu anda arsamız tertemiz. Bununla birlikte de yine Marmaris'te seçkinlerin arkadaşı olan Ahmet de dedi ki ben buradan takibini yapabilirim. Siz projenizi tamamlayın, bir ön başvuruya yapalım. Şu anda projemiz ön başvuru aşamasında. Evle ilgili de küçük bir bilgi verelim. Biz normalde tek katlı alan düşünüyorduk. Hani tek kat bize yeter falan filan diye. Sonra bahsettiğimiz gibi bir takım hayallerimiz var. Orası bizim için bir kaynak olsun vesaire. Haliyle yani yarın öbür gün kiralamak istersek hani biz yaşamayacağız gibi düşünüyoruz şu anda. Ama biz yaşayacakmışız gibi yapıyoruz evi. Ama diğer taraftan kiralarsak bir sezon evi haline getirirsek, bir yazlığa dönüştürürsek veya günün sonunda satmak istersek 2 katlı olmasında fayda var. Çünkü aldığımız imar durum belgesi 2 kat yapmamıza izin veriyor. Ebru zaten böyle buradan gözükecek mi bilmiyorum ama biraz parlaz galiba. Şunu ayarlayalım. Azıcık koyu olsun. Bu beyaz patlamasın. Ebru böyle işte bir taban oturttu parselin içine ki bu eski çıkışlar. Bunun üzerine bayağı revizyon yaptık aslında. Ama bu durumda hani 51 metrekare bir taban bize veriyor, alanı veriyor. 44 metrekare de üst kata izin veriyor. Dolayısıyla toplamda 95 metrekarelik bir eve sahip olacağız. Bu da bence hani en azından işte bir ailenin yaşaması için ideal bir metrekare. Dolayısıyla 2 katlı yapmaya karar verdik. Ebru bütün bu projeleri falan hazırladı, etti. Üzerinde tartıştık dediğim gibi, revizyonlar yaptık falan. Sonra nihai haline getirdik. Elbette ön projeden sonra ruhsata doğru adım atarken yapılacak işler var. Orada da bir takım revizyonlar yapabiliriz. Şu anda bize imar durum belgesinin izin verdiği şekilde hareket ediyoruz. Orada mesela bir takım şeyler var. Bir işte cephen var. Pencere oranın cepheyle falan orantılı olmak zorunda. Öyle kafana göre her yere pencere falan açamıyorsun. İşte bunları da öğreniyoruz. Ahmet'in söylediğine göre eğer biz yılbaşından önce ruhsatımızı alabilirsek ki şu anda niyetimiz o. Belki bu videoyu ben montajlarken eli kullandı yani ön başvurunuz sonuçlandı haberi gelebilir. Bundan sonra yapılacak şeyler işte statik, elektrik bilmem ne şeyleri. Zaten biz Ebru ile onun üstünde de biraz çalıştık. Nerede priz olsun, nerede işte anahtar olsun falan filan diye. Sonuç olarak yani ruhsattan önceki aşamaya taşımış olacağız. Ön başvurunun da şöyle bir şey var. Belediye sonuçta senin ne yapmak istediğini falan önceden biliyor olması ruhsat aşamasının hızlanmasına yardımcı olabilir diye düşündük. Yani şurada şeyler de vardı. Belki onları da gösterebilirim. Yani şu şekilde 2 katlı olabilecek küçük, kompakt bir ev haline dönüştü. Artık böyle kış aylarında videoları galiba bu masanın etrafında dolaşarak çekmeye devam edeceğim gibi gözüküyor. Çünkü hava oldukça karanlık, sanki evin içindeymişim gibi karanlık. Dolayısıyla ışığı bulduğum yerde videoları, ki bunların çoğu da bu masa başı olacak. Bilmiyorum hani bundan sonra arada mutlaka güzelleşecektir. O zaman da bisiklete atlayıp koylardan, yolculuk yaptığım yerlerden seslenmeye çalışacağım. Ama artık kış modu. Dediğim gibi burayı şöyle bir düzenledik. Masayı bu tarafa aldık. Zira evden baktığımızda önümüze kapkara duruyordu. Bu masayı da bu arada zımparalayıp daha açık renk hale getireceğiz. Yani burada da kendimize biraz hani kışın uğraş arıyorduk. O uğraşlardan biri de bu masa vesaire olacak.
Bugünlük de benden bu kadar. Söyleyeceklerim zaten bu kadar. Dediğim gibi aklım durdu. Ne anlatacağımı çok bilmiyordum ama böyle bir güncelleme de fena olmadı aslında. Bu da bizim kendi kişisel tarihimize yerini alsın. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşça kalın.